Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün akvaryumda beyaz benek hastalığını işleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bir balığım beyaz benek oldu. Tam böyle yayılmak üzereyken yakaladım çok şükür. Gördüğünüz üzere ışıktan mahrum bırakmaya çalışıyorum akvaryumu arkadaşlar. Çünkü beyaz benek bir dış parazit. Beyaz benek neden olur arkadaşlar? Fazla yemlemeden olabilir. Isının ani düşüşlerinden olabilir arkadaşlar. Başka bir balıktan bulaşabilir. Yani yeni aldığınız bir balıktan üstüne dikkat etmezsiniz. Ufaktır. Gelir sizin akvaryumunuzda büyür. Çoğalmaya başlar. Bütün balıklara yayılır arkadaşlar. Bu hastalığı yok etmek için arkadaşlar iki farklı yöntem var. Birincisi şöyle tuz. Şöyle yakından göstereyim size de. Akvaryum tuzu diye geçiyor arkadaşlar. Bunlar tablet tuz olarak satılıyor akvaryumcularda. İkincisi de metilen mavisi olarak geçiyor arkadaşlar. Ama metilen mavisinin de tabi şeyleri var. Markaları var. Benim en çok tercih ettiğim kısım Cristal Pro Spotex arkadaşlar. Gerçekten üstünde yazılanlara göre kullanırsanız çok etkili bir ilaç arkadaşlar. Arkadaşlar tuzu her akvaryumda kullanamıyorsunuz. Ne açıdan kullanamıyorsunuz? Vatozlu akvaryumda vatozlar tuza çok duyarlı olduğu için kullanamıyorsunuz. Bazı balıklar da aynı şekilde. Vatozunuz varsa tuz kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Metilen mavisi ya da benim tavsiyem Cristal Pro Spotex. Benim tavsiyem Spotex arkadaşlar. Ama üstünde yazan gramajlara uymanızı çok tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz benim küçük akvaryumda da başıma gelmişti. Dandik bir ısıtıcı yüzünden. Isıtıcıda metilen mavisi kullanmıştım tekrar ısıtıcı alıp. Metilen mavisinde gramajlarına uymadı. Açıkça konuşayım. Uymadım yani fazla döktüm biraz. Bu da balıkların tabi dayanamamasına neden oldu. Çünkü ağır bir ilaç. Bunu kullanırken arkadaşlar ilk önceliğimiz ısıyı yükseltmek. Mümkünse eğer balıklarınız da uygunsa 30 derecenin üstüne çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kademeli olarak bir saatte 1 derece, bir saatte 1 derece şeklinde. Sonra üstündeki talimatları okuyarak arkadaşlar, örnek veriyorum, Spotex'te 40 litrelik bir akvaryuma 1 milim gelecek şekilde kullanılır arkadaşlar. Biliyorsunuz benimki 450 litre. Yaklaşık 11-12 milim kadar kullandım. Bunu kullanırken bakteri kültürüm ölmesin diye arkadaşlar samptaki bütün taşları çıkarttım tabii ki. Sadece süngerleri bıraktım. Maksat temizliğe devam edilsin diye. Arada bir de dalga motoruyla devam ettim. Yemlemeyi bırakmıyoruz arkadaşlar bu sistemde. Yemliyoruz, tekrar kapatıyoruz. Işık bir süreliğine açık kalmalı. Yem yiyene kadar balıklar. Mümkün mertebe az yem veriyoruz. Benim akvaryumcumda da aldığım yeşil severumlarda vardı. Doğum lekesi dedi bana. Hani bile bile gol yedim arkadaşlar. Kimseye güvenmeyin bu akvaryumculuk sektöründe arkadaşlar. En güzeli kendi bildiğinizden yola çıkacaksınız. Tuz kullanamadım akvaryuma. Biliyorsunuz bende 4 tane vatoz var. Leopar da olsa, dayanıklı da olsa yani vatozlara çok etki ediyor tuz arkadaşlar. Birinci günde 12 milim kullandım. Üçüncü günde bir daha 12 milim kullandım arkadaşlar. Şu an balıklarımın durumu iyi ama bir iki böyle ufak kalmış. Onlar için bir dip çekimi yapıp tekrar devam edeceğim. Bakteri kültürünü dediğim gibi arkadaşlar
kaybetmek istemiyorsanız taşlarınızı çıkartıp akvaryum suyuyla başka bir yere alıyorsunuz. Oraya da bir hava motoru koyuyorsunuz. Ben o şekilde kullandım. Koca tankı mahvetmek istemedim arkadaşlar. Balıkları ayrı bir yere alıp orada da yapabilirsiniz ama çok fazla balık var ve yakalaması zor benimkiler arkadaşlar. Bir de tam olarak kaçına etki etti, akvaryumun dibine de yerleştiyse diğerlerine de bulaşacağını düşündüğüm için direkt akvaryumu dezenfekte etmek amaçlı komple bütün tanka uyguladım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi samp malzemesini ayırdım. Benim su dinlendirdiğim tankı aldım. Su dinlendirdiğim tankta bütün taşlarım burada. Samp malzemelerim burada. Süngerlerim dahil olmak üzere. Orada 2 tane sünger bıraktım sadece. Bir de elyaf. Sampımı da bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle 2 sünger var. Bir de elyaf var üstlerinde. Motorum çalışıyor. Samp hala çalışıyor. Şöyle sizinle beraber bir balıklarımızı açıp bir kontrol edelim. Şu an gördüğünüz gibi su biraz mavi. Hatta bayağı mavi. Işığını da açayım bir saniye. Şöyle balıklarımızı da yakından çekelim. Evet, yeşil severum burada arkadaşlar. Birisi bu. Bu sağlam olandı. Şu da bize bütün golü atan arkadaşımız saklanıyor şimdi. Hala üstünde 1-2 tane var arkadaşlar. O yüzden sadece bugün dip çekimi yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz zaten üstünde de gözüküyor. Evet arkadaşlar, geçen sefer göstermiştim ama bir arkadaşımız sormuş memnun musun diye. Arkadaşlar çok memnunum bundan. Gerçekten hem su aktarımı için kullanıyorum hem de çok fazla aparatı var. Dip çekiminde falan çok rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle dibi çok dolmuş. Onu da bir temizleyeyim o aradayken. Arkadaşlar Sobo'nun bir motoru bu arkadaşlar. Aslında bakarsanız iç motorla aynı sistemle çalışıyor. Ama o kadar çok aparatı var ki istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse şununla bir hortum vasıtasıyla çektiğiniz suyu direkt hortumdan istediğiniz yere verebiliyorsunuz. İster kovaya ister direkt gideri arkadaşlar. Bununla beraber böyle ikili bir kombinasyon çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Bir tane sünger. Şöyle çektiğiniz malzemeyi, çektiğiniz suyu tekrar süzüp geriye veriyor arkadaşlar bu da. Bu da aynı sistem. Biraz da suyu yavaş ittiriyor arkadaşlar. Bunun da içinde süngeri var. Buradan böyle bağlıyorsunuz. Şimdilik ben bunu kullanacağım. Çünkü biraz da ittirmesini istiyorum. Şöyle bir yükseklik yeterlidir bize. Bunu geçen sefer gördünüz arkadaşlar. Böyle altına taktığımız zaman istediğimiz yere oturtup pislikleri içinden çekebiliyoruz. Hani isterseniz bu şekilde de gezdirebilirsiniz tabi. Ama biraz daha motorun kuvvetli olması lazım. Bu biraz daha nasıl diyeyim size arkadaşlar, iç motor gibi kullanmanızı sağlıyor bunu bu şekilde. Böyle bırakabilirsiniz yapıştırıp tezgah akvaryumun içine. İç filtre gibi süzüp tekrar verecektir arkadaşlar. Yani isteyen bu şekilde kullanabilir. Şöyle bir süpürge gibi bir aparatımız var arkadaşlar. Bu da kumsuz akvaryumlarda çok işe yarıyor arkadaşlar. Böyle gezdirirken
Yine aynı şekil. İsterseniz dışarıya da verebilirsiniz bunu. Pisliği kovaya. Bu da böyle bir başlık. En sevdiklerimden bir tanesi arkadaşlar. Bu da kumlu akvaryumlar için. Kuma batırıyorsunuz, çekiyorsunuz. Kumun içindeki pisliği de alıyor. Kumu da yerine bırakıyor arkadaşlar. Bu aparatta göreceksiniz birazdan zaten kullanırken. Bunu göstermiştik. Arkadaşlar bir de böyle bir delikli bir şeyimiz var. Başlığımız var. Yine aynı şekilde süpürge gibi ama mantığı ucu delikli olduğu için çok fazla yavrulu akvaryumlarda kullanmak için diyebiliriz. Yavruları çekmesin diye. Benim yavruyla çok bir işim olmadığı için direkt boklara odaklı çalışıyorum arkadaşlar. Bunun şurada bir gözeneği var arkadaşlar. Gözeneğin içine de sünger yerleştirip çok ince kumunuz varsa kumları çekmesin diye süngerin yardımı çok oluyor. Haberiniz olsun. Buradan süngeri kullanabilirsiniz. Markasını açıklamada yazacağım arkadaşlar. Daha rahat arayıp bulursunuz. Çok pahalı da bir şey değil. Yani ben aldığımda öyleydi en azından. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten hem motoru o kadar bütün kumu çekecek kadar kuvvetli değil. Ama suyu devir daim yapacak kadar da kuvvetli. Gördünüz benim yan taraftan akvaryumumdan suyu alıp bunun içine tekrar doldurabileceğim kadar bir gücü var. Bu beni gerçekten şaşırttıydı bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu tarafa gelmişken şöyle size de biraz çekeyim. Böyle ön taraftan göstereyim isterseniz. Şöyle kumu alıyoruz, kaldırıyoruz. Havalanıp yere düşüyor arkadaşlar. Görünüyor mu oradan? Tam net emin değilim ama. Evet arkadaşlar, ikisini bir anda yapmak çok zor. Şöyle, çok affedersiniz. Şöyle kumu havalandırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. İnşallah buradan da gözüküyordur. Böyle kuma batırıp çekiyoruz arkadaşlar. Kumlar aşağıya dökülüyor. İçindeki pislikler yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan daha rahat gözüküyor sanırım. Aynı şekilde de buradan geriye suyumuz dökülüyor arkadaşlar, süzülüp. Şuradan da hafif hafif pislikler gözüküyor zaten. Evet arkadaşlar, çıkan pisliği benimle beraber görmek istersiniz diye düşündüm. Şöyle dalga motoru kullanıyorum ben, bir de düşünün arkadaşlar. Ona rağmen şöyle bir su dökelim buna. Sıkacağım. Siz de göreceksiniz zaten ne olduğunu. Şöyle yapalım. Ben bunu her seferinde temizliyorum arkadaşlar. Pislik, balçık gibi gözüküyor mu bilmiyorum şu an ama çok kötü şu an yani. Uf. Dip çekiminin önemi arkadaşlar. Pisliği görüyor musunuz? Geçen sefer de söylemiştim. Dip çekimi çok önemli arkadaşlar. Balığım düzeldikten sonra tekrar sistemi kurunca görüşeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bir tek balığımda beyaz benek hastalığı kaldığı için tek balığımı buraya aldım arkadaşlar. Böyle. Güzel bir dip çekimi yaptım. Su ısısını tekrar ayarladım 28 derece. Dip çekiminden tabi
artan suyu dolduruyorum şu an. İlacı alsın diye de sampa karbon ekledim arkadaşlar. Bu şekilde akşama kadar çalıştıracağım. Ondan sonra güzel bir samp dizilimi yapacağım. Samp dizilimini yaptıktan sonra da bu balıklarım normal halde yaşamaya devam edecek arkadaşlar. Ama bir tanesi bu green severum dediğimiz balık burada devam edecek şimdilik arkadaşlar. Şurada bir yerde gözükmüyor. Şurada. Gördüğünüz gibi balıklarım bana çok alıştı. Sağ olsunlar. Dip çekimini yaparken neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Kumların arasında almayı unutmuyoruz. Beyaz beneyi komple bitirmek için bu önemli arkadaşlar. Güzelce dip çekimini yapıyoruz. Ondan sonra da taze suyumuzu ekliyoruz. Taze suyum da buradan böyle geliyor. Görüyorsunuz. Fişleri çekmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Fişleri çektim ben. Şimdi su hizası geldiği için tekrar taktım. Ne olur ne olmaz diye sıcaklık için. Şu anlık böyle arkadaşlar. Akşama kadar karbon işini yapsın. Akşamda samp dizilimini yaparken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Konumuz beyaz benekti. Gönül isterdi ki bütün balıkları iyileştirdikten sonra size göstereyim. Ama maalesef bir tanesini iyileştiremedik. Ama diğer kalanlar çok şükür. Bir tane makrakanta kaybım var arkadaşlar. Yetişemedik maalesef. Üzülüyorum tabii ki ama ne yapayım? Çalıştığım için devamlı başlarında değilim. Gördüğümde de çok geçti zaten. Gene 12 tane balıktan bir tanesinde kaldı çok şükür. Beyaz benek dediğim gibi arkadaşlar su sıcaklığının ani değişimlerinde ya da fazla yemlemede ya da dışarıdan yeni eklediğiniz balıktan bulaşabilir. Benim sonradan eklediğim balıktan bulaştı. Sağ olsun akvaryumcuma güvendim. Doğum lekesi gibi bir şey onlar dedi. Hala çıkmadı balıktan işte. Allah'a şükür, buna da şükür. Bir tane kayıpla kurtardık hepsini. Onun da durumunu daha ilerleyen zamanlarda gene gösteririm arkadaşlar. Suyun berrak halini de göstermek isterdim ama size videoyu yetiştirmem lazım arkadaşlar. Bugün artık cumartesi akşamı oldu. Ben işten geç çıkıyorum. Onun için hani daha doğrusu onun iyileşmesini bekledim. İyileştireyim öyle göstereyim size diye ama bu iyileşecek diye bu sefer diğerlerini mahvedeceğiz. O yüzden bunu ayrı bir kaba aldım. Isıyı da dediğim gibi arkadaşlar akvaryumun suyu dönüyor zaten içeride 28 derece. O da 28 derece kalıyor o sayede. İnşallah bakterileri öldürmemişizdir. Sabaha kadar toparlarlar arkadaşlar. Bulanıklık gitmesi için purigen koydum. Purigeni çıkartmayacağım arkadaşlar. Kalmaya devam edecek. Ama karbonu belirli bir süre sonra bu ilaç gittikten sonra çıkartacağım. Sampumun birini geri koydum. İçinde seramikleri var. Bir de Sichem'in şeyi var. Matrix'i var arkadaşlar.
Önünde süngeri var zaten. Samplı pipo filtreleri az buçuk araştırmışsınızdır. Az bir şey de şey koydum. Eheim'in Substrat Pro'sunu koydum. Arkadaşlar bir tane kayıpla çok şükür çok şükür diyorum, buna da şükür yani. Daha öncekinde çok fazla kayıp vermiştim biliyorsunuz. Balık sayıma göre çok fazlaydı daha doğrusu. İnşallah bunlardan da başka kayıplar vermeyiz arkadaşlar. Yeni yemledim. Şu an yem yiyorlar. Belki gözüküyordur oradan da. Gece yemi. Lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Eğer çekmemi istediğiniz video olursa akvaryumlarla alakalı lütfen çekinmeden yorum yapabilirsiniz. Kendinize dikkat edin.